Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bir takvim yapacağız çünkü fark ettiyseniz yıl sonuna yaklaşıyoruz. Böyle firmalara özel bir takvim yapacağız. İsterseniz bu takvimi firmaya özel değil de kendi kişisel takviminiz de yapabilirsiniz. Ama konseptimiz firmaya özel gibi olacak. Şöyle 2022 takvimi yapacağız. Burada şöyle bir logomuz var. Bu logomuzu kullanarak bir takvim yapacağız. Bakalım neler yapabileceğiz. Şöyle firmamızın logosunu birazcık büyük kullanmak istiyorum kapakta. Bu kapağımız olacak. Bunlar sayfalarımız. Şöyle takvimimizi şöyle büyük yapalım biraz. Kapağa birazcık öncelik vereceğim ama şöyle bir durum var. Aslında kapağın çok bir fonksiyonu yok. Çünkü kapak çok fazla görünmüyor. Hani sadece ilk açtığınız zaman kapak çeviriyorsunuz. İşte Ocak ayı geliyor. Bir mantığı yok aslında kapağın olmasının. Ama mecbur bir kapak olması lazım. Sonuçta birine hediye verirken bir şey yaparken işte bir görüntü olsun diye. Onun dışında kullanmaya başlar başlamaz kapağı çevirip aylara bakıyorsunuz. Onun dışında bir amacı yok kapağın. Sadece verdiniz, adam masasına koydu ya da işte başucuna koydu diyelim. Açtı, bitti. Ama bir görsel olması lazım, mecbur. Aslında mecbur değil, yapmayabilirsiniz. Tamamen işte Ocak ayından başlar. Görsellerinizi bu kısma koyabilirsiniz. İşte firmaya özel olacak, alt tarafına mesela mail adresini, telefon numarasını yazabilirsiniz. Bunları kapağa da koyacağız aynı şekilde. Ama niyeyse bir kapak olsun diye şey yapıyorlar. Yani de istiyorlar. Ya da baskı yaparken sayfalar daha düzgün çıkıyor. Tabii bunların arka tarafları da olacak. Arka tarafları için de çözüm olarak burada kullandığınız görseli arka kısımda da kullanabilirsiniz ya da aynı şekilde farklı bir görselde kullanabilirsiniz. Özellikle o ay için o özel bir şey yoksa aynı ölçülerde kapak ölçüsünde arka plan oluşturup işte bu da bunun arkasına gelecek şekilde diye ayarlayabilirsiniz. Ama biz sadece ön yüzünü yapacağız. Şey de yapabilirsiniz aslında kapağı sayfayı her çevirdiğinde kapak arka kısmında şey olabilir. Görüntü olarak arka kısmında olabilir. Bu da bir seçenek. Niye olmasın? Ama öncelikle şöyle kapağımızı oluşturalım. Kapağımızın oluşumuna göre iç sayfalara da birkaç dekoratif etken koyabiliriz. İşte köşelere, işte logoyu falan koymak için bir şeyler yapabiliriz. Şöyle görseller hazırladım. Görselleri sayfaların içerisine yerleştireceğiz. Dediğim gibi bu araba görselleri buldum. Bunların yerine istediğiniz herhangi bir görsel yapabilirsiniz. Kendi kişisel takviminizin de yapabilirsiniz bu bağlamda. Görüntüyü zaten ücretsiz olarak açıklamadaki linkte alabilirsiniz vektör halini. Çünkü bunları yazması bayağı büyük bir ızdırap. Bayağı uzun zaman alır. Ve dikkatli de yazmanız gerekir. Bu bayağı uzun bir uğraş olacaktır. O yüzden burada hazır halde var. Açıklamadaki linkten takvimin en azından sayfa kısmını, başka bir tasarım yapacaksanız, farklı bir şey yapacaksanız da günler, aylar, haftalar işaretli. Hatta bayramlar da işaretli. Bayram diye özellikle yazmadım ama
Bayramlar da işaretli. Şöyle şu şekilde Arefe günü falan filan diye. İşte 15 Temmuz da işaretli. 30 Ağustos hani milli bayramlar işaretli. 29 Ekim işaretli. Yeni ve milli bayramlar işaretli. Onun dışında hani özellikle mesela işte öğretmenlere yönelik bir şey yapıyorsanız hani Kasım ayını işaretleyebilirsiniz. İşte öğretmenleriniz gününüz kutlu olsun gibisinden. İşte ne var? 14 Şubat var. Hani onu işaretleyebilirsiniz. İşte sevgililer gününüz kutlu olsun diye. İşte eşinize, sevgilinize falan yapmak istiyorsanız 23 Nisan işaretliymiş. Onu işaretlemişiz. Ya da ne bileyim bir doğum günü görseli oluşturuyorsanız işte hangi ayda doğduysa mesela Ekim ayında doğdu diyelim. Hani işte Ekim'in 12'sinde doğduğunu varsayalım. Hani Ekim'in 12'sini işaretleyebilirsiniz. Özel bir görsel koyabilirsiniz. İşte bunun gibi hani özel günleri işaretleyip hani onun özel olduğunu belirtebilirsiniz. Güzel fikir aslında. Bunu yapıp satsak mı ki? Yani özel takvim gibisinde. Şöyle şunu önce yerleştirelim, ortalayalım. Aslında logoyu büyütelim. Birazcık uzaklaştırayım. Birazcık büyüteyim. Şöyle. Biraz da gayet iyi diye düşünüyorum. Şöyle sayfayı birazcık doldursun. Zaten birazcık görsellik ekleyeceğiz üstüne. O birazcık daha toparlar. Şöyle grubu çözelim. Şöyle bir şeyimiz olsun. Şuradan. Şundan bir tane daha kopyalayayım. Olduğu yere yapıştırayım. Şunu en alta gönder diyelim. Şöyle. Bu birazcık şeffaf olabilir. Hani şöyle bir tık daha. Yani şu ayarda şimdilik iyi. Alt kısma da böyle bir desen ekleyelim. Ama desenden önce tabi iletişim bilgileri falan yazmamız gerekiyor. Sonuçta firma için. Firma değilse hani özel olarak yapıyorsanız ona da ne bileyim işte hani güzel bir not hani şeyiniz olur. İşte bir şeyler yazabilirsiniz. Hani küçük bir şiir falan olabilir. Şöyle numaramızda birazcık büyütelim. Beyaz olsun. Şöyle daha kibar bir yazı stili seçelim. Hani incesi kalın olan. Bu sayede hani incesi kalın olan bir stil seçerseniz daha şey olacaktır. Hani mesela bazı yerleri kalınlaştırıp bazı yerleri ince tutabilirsiniz. Daha hoş görünebilir. Buraya da adres yazalım. İşte ne bileyim. Diye. Şöyle bir adresimiz olsun. Bunları bir tık küçültebiliriz.
Şurada puntosu yazıyor. 20 punto gayet büyük bir punto zaten. Tabi bunu orantılı olarak büyütüp küçülteceğimizi varsayarsak şöyle şu güzel bir ölçü olabilir. Öne telefon numarasını yazalım. Bizimle ilk iletişim kurmasını istediklerimiz şey telefon numarası. İkinci olarak ya da ne bileyim üçüncü olarak adresi seçebilirler. Şöyle adresi sona alalım. Şuraya bir de mail adresi yazalım. İnşallah sığar. Diye. Aslında birer punto daha küçültebiliriz. 18, 16 şöyle. Zaten iç sayfalarda da bol miktarda kullanacağız. Hani oralardan da şey yapabilir. Buralara ikon ekleyebiliriz ya da eklemeyebiliriz. Bu şekilde kalabilir. Ya da başlarına işte telefon, mail adresi diye yazabiliriz. Hani illa ikon kullanmamıza gerek yok. İlla böyle şekilde bir şey yapmamıza gerek yok. Aslında şunun yerine Instagram yazmayı da tercih edebiliriz. Şöyle işareti koyup diye. Aslında yerimiz birazcık arttı. Bunu tekrar eski haline getirelim. Şöyle. Yani mail adresini kullanmayı tercih etmeyebilirler. Şöyle bir arka tarafı bir şey yapalım. Böyle değişik bir şeyler kullanalım. Değişik şeyler derken şuradan degradeleri kullanabiliriz. Gayet hoş olabilir diye düşünüyorum. Şöyle rengi, şurada renklerimiz var. Şunu kullanalım. Başlangıç rengi olarak işte diğer açık olanı kullanalım. Şurada daha açık olanı kullanabiliriz aslında. Daha farklı renkler de kullanabiliriz. Şöyle. Burada buna yakın bir renk kullanabiliriz. Mesela ne olabilir? İşte şu renk olabilir ya da bir sonraki. Hani şöyle bir degrade oluşturabiliriz. Aslında buna birazcık zaman harcayabiliriz. Bunların yeri de değişiyor bu arada. Şöyle G'ye bastığımız zaman ayarlar çıkıyor. Şöyle sayısını arttırabiliriz bunların. Bir önceki videoda da birazcık anlatmak istemiştim ama hani bazen tam şey olmuyor. Hani anlatamıyorum. Hani zaman yetmiyor. Çok kısıtlı zamanımız oluyor. Logonun arka kısmını açık renk yapabiliriz. Ya da diğer kendi rengi olan şu açık olanla yapabiliriz. Şuralara hafif koyuluklar verebiliriz. İşte daha koyu olabilir. Bunu birazcık geri çekelim. Şunu birazcık öne süreyim. Şöyle. Böyle değişik renkler yapabiliriz. Burayı daha da açabiliriz. Şöyle bu açık dursun. Burası şöyle, bu çok fark etmedi. Direkt şuradan daha açık bir renk yapabiliriz. Böyle daha hoş duruyor. Bu şekilde bunu bu degrade stilini kullanabiliyoruz. Hani buraları birazcık daha değiştirebiliriz. Bence güzel olur. Şöyle bir tık yapıp geleyim ben onu. Bence gayet hoş. Şu alt kısım birazcık boş oldu. Buraya da şöyle bir şey ekleyebilirim diye düşünüyorum. Şurada yapayım. Şimdi bu logonun stiline uygun bir şekilde şöyle şunu renklendireyim. Şöyle şunu da farklı bir renk yapalım görünsün.
Şöyle şunları ve şunu sileceğim. Şurayı ve şurayı. Bu sayede 2 tane şeridimiz olacak. Şöyle bunu alt kısma yerleştireceğim. Bunu üst alayım biraz. Şöyle şunun olduğu kırpma maskesinin içerisinde olsun. Şu alt kısımda gayet bu sağlıklı duracaktır diye umut ediyorum. Şöyle adresin çok da üstüne gelmeden. Bu kısmı hani göz olarak doyursun istiyorum. Hani böyle çok abartılı bir şey değil. Tabi sarı da değil. Beyaz renk olsun. Hatta bunun şeffaflığında, bunun özelliğinde olabilir. Aynı şekilde bunun içinde geçerli. Sanırım burada bir tane daha var. Sadece buymuş. Şöyle, tabi bunu birazcık şey yapıyor, engelliyor. O yüzden bunu artık bu tarafa alabiliriz. Ya da buraya bunu yerleştirip ya da buraya web sitesini yerleştirip mesela yanlış hatırlamıyorsam şöyle olabiliyor. Şöyle sanırım nokta şöyle olabiliyor. Bunu birazcık daha ileriye taşıyabilirim bu sayede. Şöyle hani sahibinden linkini de buraya eklemiş olabiliriz hem. Hoş duracaktır. Şunları birazcık daha yukarıya alayım. Aynı hizada dursunlar. Şuradan. Şöyle bunu birazcık daha aşağıya alayım. Böyle daha derli toplu olabilir. Yani de buraya mesela sahibinden logosunu koyabiliriz. Aynı şeyleri bu tarafta da hani birazcık tekrar ediyor gibi olacak ama mesela buraya logomuzu ufak da olsa hani yerleştirmemiz gerekiyor. Şöyle bir köşesine en azından. Bütün sayfalarda aynı şey geçerli olacak. O yüzden kolaylık açısından şöyle bir yöntem yapabiliriz. Bu çalışma yüzey aracı şu çalışma yüzeyini oluşturduğumuz alan, yani şöyle şunun ölçüsünü yapmak istediğiniz hangisi ise ona, o objeye tıkladığınız zaman tabii denk getirebilirsek hepsine birazcık çalışma yüzeyi yapacağız sıralı halde. Birincisi kapağımız olacak. İkincisi işte Ocak ayı, Nisan ayı. Tabii üçüncüsü Nisan ayı değil. Şöyle sıralı Mayıs, Temmuz. Yani 13 tane sayfamız olacak. Şöyle. Bunun yapmaktaki maksadımı birazdan anlatacağım size. Böyle yerleştirdik. Mesela ben logoyu hepsinde burada olsun istiyorum. Hani şu köşede logo olsun istiyorum. Örnek olarak söylüyorum. Burada kopyaladım, buraya tıkladım. Bu çalışma alanını seçtim ve tıkladım. Kopyaladım. Buraya gelip Ctrl+F yaptığım zaman aynı yere kopyalıyor. Hani aynı uzaklıkta, işte çalışma yüzeyine aynı uzaklıkta gelip kopyalıyor. Tabi bunun yanına ismini falan da yazacağız. Buraya küçük bir şablon oluşturacağız. Bunların hepsini kopyalayıp diğer tarafa yapıştıracağız. Bu sayede standart bütün sayfalarımız aynı olacak. Tabi böyle standart olsun istemiyorsanız, yani mesela işte biri farklı biri farklı olsun istiyorsanız ya da ilk 4 ay farklı, işte ikinci 4 ay farklı olsun istiyorsanız ona göre tasarımlarınızı dizayn etmeniz gerekiyor. Tasarımımızı oluşturalım. Bu kısmı birazcık oyalayacak çünkü. Daha sonra fotoğraflarımızı yerleştirelim. Bu kısımda hani çok anlatacağım bir şey yok. Zaten bildiğiniz şeyler ve zaten görüyor olacaksınız. Şöyle hızlıca bütün sayfalara dizaynımızı, hani kompozisyonumuzu kuralım. Ona göre devam edelim.
Evet, şöyle yapayım dedim. Şöyle kopyalayalım. Aynı şekilde dediğim gibi buraya Ctrl F diyerek yapıştırıyoruz. Aynı şekilde buraya yansıtıyor. Tabi altta kalan katmanlar falan olacaktır. Onları şu şekilde, bunu en alta gönder diyeceğiz. Şunu da en alta gönder diyeceğiz. Şöyle. Tabi burada küçük bir sorunumuz var. Şu katmanımızı bu tür durumlarda hani böyle bir şey yaptığını tabi ben düzenli dursun diye yapıyorum. Ama şöyle bir seçeneğimiz var. Bunu buradan kesip farklı bir katmanın içerisine yerleştirirsek, hani katmandan kastım katman grubundan şöyle yerleştirirsem bu buradan kesinlikle kapattığımız zaman arka plan olarak sabit kalacak. Şimdi yaptığımız şeyi yapmaya devam edelim. Şöyle, bu değil. Şunları seçip tabii bunu da alta göndermemiz gerekiyor. Burada bizim şimdi geldi. Şöyle bunu, şunları şöyle tek tek bir defaya mahsus seçtiğimiz zaman bunu tekrar seçelim. Kopyala diyoruz. Buraya gelip yapıştır dediğimiz zaman şu üstte kaldı. Bunu en alta göndereceğiz. Burada beyaz bir katmanımız var. Onu en alta göndereceğiz. Tabi yaptığımız efekt katmanını da en alta gönderirsek, tabi yanlış sırayla gönderdik. Şöyle tekrardan hani bu oluşabilir. Hatta şunu silebiliriz diyeceğim. Gri olan alta çıkıyor. Tamam. Bu şekilde bunları aynı hizada yapıştırıyoruz bütün sayfalara. Hızlıca bunu da yapıştırayım. Şöyle. Sırasını karıştırıyor olabilirim, emin değilim şu anda. Başka sırayla yapsak belki daha hızlı ve kolay olabilir. Şöyle şunu da gönderdiğimiz zaman tamam, sayfa düzenimiz oluştur. Şimdi burada yapmamız gereken şey fotoğraflarımızı yerleştirmek. Fotoğraflarımızın üzerine çok fazla müdahale olsun istemediğim için fotoğraflara efekt eklemedim. Ama tabii bunu yapabilirsiniz. Yapmanızda herhangi bir sakınca yok. İşte kırpma maskesi oluştur deyip şöyle fotoğraflarımızı yerleştireceğiz. Şöyle ayarlayalım. Şöyle ortada dursun. Şöyle yerleştirdiğimiz zaman takvimimizin mesela Ocak ayının hani hazır olmuş oldu. Fotoğrafları seçerken dikkat etmeniz gereken şey açık renkli olsunlar. Çünkü bunu bir tane, iki tane olacaksa dijital baskı makinelerinde basılacaktır. Bu yüzden hani koyu bir renk çıkacaktır. Genelde dijital baskı makineleri normal matbaaya göre bir tık daha koyu basabilirler. Çünkü üst üste kuru boya kullandıkları için biraz daha koyu olabiliyor genelde. Tabi bunun ayarlarını düzgün yapan bir firmaya yaptırdıysanız o daha avantajlı olacaktır. Yani bunu onlar ayarlayabilirler fakat en azından uyarmanız gerekiyor. Yani ben işte fotoğrafın ayarlarını yaptım ama siz de bir kontrol edin gibisinden. Yani ben yaptım, oldu, bitti, işte benim yaptığım gibi basın falan gibi bir şey yapmayın. Yani zararlı çıkabilirsiniz. Belki de daha iyi de olabilir. Ama bir danışmanızda hani onlara bunu söylemeniz, hani bunu ben bu şekilde hazırladım, bir kontrol eder misiniz derseniz hani bir şey kaybetmezsiniz. Zamandan ve paranızdan tasarruf etmiş olursunuz. Öbür türlü işte
ürün yapılsın edilsin diye, çünkü uzun süren şeyler bu baskı işleri, işte bunun yapılması. İşte diyelim ki adamlar yaptılar, bitirdiler, teslim ettiler, baktığınız fotoğraflar koyu çıkmış, hani tekrardan aynı süreçleri yaşamanız gerekecek. İşte fotoğrafların tekrardan düzenlenmesi gerektiği için ekstra fazladan zaman kaybı olacak. Bu sığmadı ya buraya. Neyse, şöyle dursun. Ne yapalım? Araba büyük demek ki. Bu arada Raptor'u da bayağı severim. Şöyle, bu fotoğraflar hani profesyonel çekim fotoğraflar genelde çok fazla oynamanıza gerek kalmıyor. Hani zaten üstüne yapılabilecek hani bütün düzenlemeleri yapmış oluyorlar. Fakat hani dediğim gibi özel tasarım yapmak isterseniz eğer, hani kendinize özel işte hediyelik bir şey yapmak isterseniz mecbur telefonda çekilmiş fotoğraflar olacak. Bunların birçoğu evet başarılı olabilir. Hani bu fotoğraf düzenlemeye gerek kalmayabilir ama yine de hani fotoğrafların rengini bir tık açmakta fayda var. Yani sadece gece olanları, gece çektiğiniz fotoğrafları kastetmiyorum. Yani bayağı bildiğin gündüz normal çektiğiniz fotoğraflara da rengi açılması gerekebilir. Bu detaylara dikkat etmeniz size zamandan, paranızdan tasarruf sağlamanızı sağlar. Tasarruf etmenizi sağlar. Bu daha güzel bir cümle. Şöyle bir yandan da fotoğraflarımızı yerleştirelim. Şöyle neredeyse bitti zaten. Şu son ayları da yerleştirdiğimizde, dediğim gibi bu arkalarını bu fotoğraflarla da tamamlayabilirsiniz. Hani boş beyaz kalmasını isterseniz. Boş beyaz kalmasının bize herhangi bir dezavantajı olmaz ama görüntü bakımından hani masa üstünde duracak bir takvimse eğer, hani şey kastetmiyorum, hani işte duvar takvimi yaparsınız, arkasını çevirdiğiniz zaman zaten arkada kalır. Hani bir görsel oluşturursanız hiçbir manası kalmaz. Ama bir masa takvimi gibi bir şey yapmak istiyorsanız bundan bir masa takvimi olabilir. Bu tür durumlarda arkasında hani siz evet kullanan kişi ön taraftan ayları görecek ama masanın diğer tarafında işte müşterisi olsun, işte misafiri olsun, o tarafta oturan boş beyaz bir sayfa görecek. Bu da hoş görünmeyebilir. Bunu da bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Mesela 12 tane fotoğraf kullanacaksınız burada. Ekstra kullanmak istediğiniz, güzel beğendiğiniz anılar falan var. Onları yerleştirebilirsiniz. Ekstra koymak istediğiniz ürünler olabilir. Onları yerleştirebilirsiniz. Sonuçta bunu müşteri olarak verdiğinizi varsayarak söylüyorum. Müşteriniz de görecek aynı şekilde. Hani bu işi yapıyoruz diye o üründen koyduysanız eğer. Onlar da görecekler. Arkasını kullanmakta, masaüstü takvimlerde fayda var. Hani size böyle bir avantaj sağlayabilir. Hem ekstra fotoğraf kullanmış olursunuz, hem de bir tık pahalı olabilir ama. Yani normalde sadece tek yön baskı yapmanız gerekirken bu şekilde yaptığınızda çift yön baskı yapılacak. Maliyeti açısından öyle bir fark olabilir. Çift yön baskı yaptırmayla tek yön baskı yaptırmanın arasında öyle çok büyük uçurum farklar yok. Hatta belki hani neredeyse aynı bile olabilir. O yüzden hani fiyat olarak çok kafanıza takacağınız bir şey yok. Böyle 2022 takvimi olduğunu belirttiğimiz bir şey de yazabiliriz buraya. Çünkü hiç öyle bir şey yazmadık. Yazabiliriz. Bence yazmakta fayda var. Şöyle yazalım. Kalın bir karakter olsun. Hatta logomuzun karakteri eğik. Bu da eğik olsun. Hatta aynı karakter olsunlar. Şöyle 2022
buna bir burası böyle bir şey kaldı. O yüzden şöyle bir ne ekleyebiliriz buraya? Bir gölge ekleyebiliriz aslında. Şuradan alt gölge. Böyle çok azıcık bir gölge ekleyebiliriz. Bu kadar değil. Şöyle %30 desek gibi, değil mi? Şunları düşürelim. Daha yakın olsunlar. Çok fazla görünmesin. Bu olsun, bu olsun. %25 olsun hatta. Şöyle tamam diyelim. Şu bir şey kalmıştı. Böyle sanki daha dolgun duruyor gibi. 2022 takvimimiz hazır. Şöyle ortalayalım. Sayfamızı ekrana sığdıralım. Böyle bir takvim yapabiliriz. Bence gayet şık oldu. Hatta şu arkadaki şunları eklememize bile gerek yok. Böyle daha sade, daha şık duruyor. Yapmasak da olurmuş. Yani sadece kopyalayıp hani görünsün diye size anlatmak için yapmıştım. Böyle güzel duruyor. Diğer türlü de kullanılabilir. Daha şeffaf olabilir. Mesela uzaktan böyle baktığımız zaman kötü görünüyor gibi ama belki baskıda güzel de görünebilir. Şöyle daha şeffaf olursa sanki daha iyi gibi. Yani hem gözü dolduruyor hem bir şeyler var işte. Kanalımı beğenip videoyu beğenip abone olursanız sevinirim. Bu arada üyelik sistemini açmak istiyorum. Böyle birkaç gün sonra falan, hani bu videodan sonra kanala üye olup destek olabilirsiniz. Üyelere özel böyle ufak tefek yani dosyalar olabilir. Belki hani daha detaylı videolar olabilir. Canlı yayınlar olabilir. Onu ileriki zamanlarda düşüneceğiz ama kanalıma destek olmak için üye olabilirsiniz. Aynı zamanda yan tarafta sohbetlerde stickerlar alıp destek olabilirsiniz. Bana destek olursanız videoların kalitesi artar. Daha sık video çekebilirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin.